Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'ın Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam'ı yeryüzüne göndermeden önce bir yeryüzüne ihtiyacımız var şimdi. Arzın ve arza bağlı olarak günlerin ve günler içindeki değerleri anlatmaya gayret edeceğiz. Aslında hepsi bir anda ve birbirine çok yakın bir anın içinde hasıl olmuş olsa da Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisiyle günler bahsine geldiğimizde kısaca ifade edeceğiz onu inşallah. Kademeli yaratmasının bir tecellisi olarak yeryüzünün 6 günde yaratılma meselesi var. Aslında bu 6 gün, 6 zaman dilimi, 6 ayrı anlayış. Bu anlayış biçimini bir sonraki derste dinleyebileceksiniz. Ama biz gelin önce arzın nasıl yaratıldığını ifade edelim. Elbette ki arzın yaratılışı başlı başına bir mevzu, yine bir kitap konusu. Ama biz Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam'ın Siyer-i Nebisi'nde bir yolculuktayız efendim. Dünya ve galaksilerin yaratılış anına gittiğimizde semaların varlığının ardına gidiyoruz. Yani semalardan sonra hasıl olmuş bir durum. Hani bugünkü uzay boşluğunun gerçekten boşluk olduğunu düşünün adı üzerinde. Sonra her birisine takdir edilmiş matematiksel ve mantıksal döngüyle kaderde var olacak her şeyin karşılığındaki madde tasvirine geçiyoruz. Maddenin kaderi kat'i ama o kat'i olan kadere mecbur edilecek olan ve onun içinde seçim yapabilme hakkı olacak olan insanın yaratılışına göre. Mevcut dünya bu düzen içerisinde seçilmiş bir nokta. Bu noktadan önceye bakarsak eğer bir pazar günü olarak ifade edilir buna. Yaratılışın başladığı güne adına pazar denilmiştir. Hani kitaplarda okuduğunuz pazar, pazartesi, salı, çarşamba bunlar yaratıldı. Evet bunlar yaratıldı. Ama bunlar o yaratım aşamasına verilen toplu bir isimdir. Dediğim gibi günler bahsinde anlayacağız inşallah. Bu anın adına pazar günü diyoruz biz. Ve bu öyle bir pazar günü ki aslında uzayda 100.000 tane daha dünyaya çok benzeyen, dünya gibi yaşam sürebileceğimiz yer vardı. Sonrasında ise bu rakam gelişen zaman dilimi içerisinde 10.000'e kadar düştü. Arada 90.000 tane dünyaya benzer diğer gezegenlerin ortadan çıkışı ise hem uzayda yaşanan büyük fırtınalar, dünyada yaşanan büyük olaylar karşısındaki kayboluşlar hem de cinlerin yaşadığı dönemde çıkan savaşlarla yakinen ilişkili. Cinlerin yaratılışına gelip onların nasıl yaşadıklarını anlatırken kısaca beyan edeceğiz. Dediğimiz gibi biz dünyanın yaratılışını değil Siyer-i Nebi üzerine takip ediyoruz. Dolayısıyla konumuz her zaman Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam'ın civarında. Efendim göğün bir arzı meydana getirmesi konusunda çeşitli bilim adamlarının sürekli İslam dininin söylemiş olduğu hadis-i şeriflerde Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam'ın beyan ettiği Kur'an-ı Azimüşşan'daki bu 6 gün bahsi ve diğer kitaplarda da muharref kitaplarda da hala var olan bu usul üzerine çeşitli söylemler geliştirmişlerdir ki bu ders biraz da o söylemlere cevap vermiş olacağız. Göğün arzı meydana getirdiği söylemi bizim dünyamızın arzı ile alakalı değil. Gök dediğimiz şey de bugün gördüğümüz mavi gök değil. Gök dediğimiz daha önceki derste anlattığımız semanın varlığı ile alakalı. Arz dediğimizse biz şu anda arzın bir bölümündeyiz. Arz dediğimiz çok geniş bir kavram ve varlığın görünebilir olduğu imkan sahası. Mekansal bir düzen olarak düşünün bunu. Nasıl ki sizin odanızdaki masanızda bir düzlemdir, dünyada bir düzlemdir, uzaydaki galaksiler arasındaki dengeyi kuran su da bir arzın mekaniğini oluşturan, dengeye getirmekte olan bir sistemdir. Dolayısıyla arzı bir sistemin adı olarak kabul ederseniz onun sadece bu dünya ile ilgili olmadığını anlayacaksınız. Başa dönelim biraz. Gök bir çekim kuvveti oluşturdu. Bu çekim kuvveti suyun yeryüzünün dengeye gelmesi için ihtiyaç olacak şekilde M3 babından M1 babına
yani hiçlik kavramından varlığa geçişine, elektronun yaşamsal formda yaşayacağımız her şeye ihtiyacımız bugünkü haline dönüşümüne imkan tanıdı. Elbette ki bu uzay mantığı bugün görüldüğü üzerine bir saçılım, bir tesadüf unsuru değildir. Güneşin, ayın tamamının yerleşke edilmesi, Nur-u Muhammedi'nin boyutsal merkezinin dünya olmasından ötürüdür. Neden dünya seçildi madem 10.000 tane dünyaya benzeyen dünya var diyorsanız ve ileride de bulunacağını şimdiden beyan edebilirsek eğer, bunlar Nur-u Muhammedi'nin bir mekan tahtası üzerinde denk düştüğü arzdaki noktası efendim. Yani şöyle ifade edelim. Odanızda bir lamba yanıyor. Lambanın önüne küçücük bir toz tanesi uğruyor. Bu toz tanesi odanızın herhangi bir noktasında siz görmeseniz bile bir gölge oluşturuyor. Sizin için ehemmiyetsiz olan bu gölge bir bakteri grubu için ışığın kesilmesinden ötürü belki de yerlerini değiştirmesine vesile oluyor. Ama sizin bunların hiçbirinden haberiniz olmuyor. Hakikat, dünyanın varlığı da Cebrail aleyhisselam ve Azrail aleyhisselamın Nur-u Muhammedi'nin yanında yaratıldıklarında denk düştükleri bir yer. Vahiy ilahinin inzal olunacağı, Resul-i Kibriya aleyhisselatü vesselamın bedenen teşrif edeceği o nokta. Bu alanda dünyanın kendisiyle ilgili olarak hadis-i şeriflerden veya tarih kitaplarından geçmiş olan bir ibareyi hepiniz bilirsiniz. Ve bu ibareyle de pek çok bilim dünyasında çoğu insanda ne yazık ki dalga geçmişlerdir. Şimdi kısaca onun bilimsel ifadesini çok kısaca ifade edelim. Efendim, söylendiği üzerine yer bir suyun üzerinde, su bir balığın sırtında, balık bir suyun içinde daha, bu su bir taşın üzerinde, taş da meleğin avucunun içindeymiş diyerek gülenler var. Efendim, bu o günün insanın anlayacağı düzenekte anlatılmış imgesel bir form. Bu formun karşılığını bizler Kur'an-ı Azimüşşan'da Elif, Lam, Mim, Ra ve buna benzer mukatta harflerde de görüyoruz. Yani Allah Azze ve Celle ayet-i kerimelerle açık olan bazı sözlerin açıklığını açık olanların anlayabileceğini ifade ediyor. Efendim, bu beyanatı kısaca ele almakta fayda var. Çünkü bilim dünyası bilmeli ki balığın sırtında olan sudaki balık gökteki çekim gücünün ifadesidir. Balıklar bir çekim gücünün tarihsel formunda, yani tarihteki bir kelime olarak ele alındığında çekim gücü anlamına gelir. Bir şeyi çeken. Bu çekim gücünün suyun içerisinde varlığı, suyun hali hazırda bizim anlayabileceğimiz kıvamda olmadığını izah eder. Bir gün gelir ki bu su bir taşın üzerindedir. O taş da aslında M3 geçişi dediğimiz varlığın kütlesel formunun 3. boyutudur. Bu da diyar-ı hiçliktir. Yani makamı Mahmud'un meleğinin hasıl olduğu bir meleğin avucunun içindedir. Her şey ona göre tanzim edilmiştir. Bu tanzimatı anlamak biraz zor geliyor olabilir. Ama kısaca şöyle ifade etmiş olalım tekrar başa dönersek. Önce yerin varlığına ihtiyaç olduğumuz şey gökteki bir çekim gücü. Bu çekim gücü bugün CERN'de yapılan deneylerde araştırılan hiçlik mekanizmasını tetikliyor. Bu tetikleyiş bir varlık unsurunu meydana getirebilecek bir imkanı oluşturuyor. Bu imkan bugün görmediğimiz cisimlerin artık görülebilir olmasını sağlıyor. Ama bütün bu gördüklerimiz tek bir sona doğru hareket ediyor ve hepsi aynı anda bir noktada gerçekleşiyor. Bu nokta bizim için zaman oluyor ama o zaman Allah Azze ve Celle'nin katında herhangi bir değer, bir vakit hükmü taşımıyor. İşte bu yüzden arz, Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın geleceği ana, noktaya, ona inecek vahye, ona söylenecek söze ve bütün canlılığın biteceği Azrail aleyhisselamın İsrafil aleyhisselamdan sonra yaşayacak son canlı varlık oluncaya kadarki anı tanzim ediliyor. Bu tanzimatta günleri ele alırken bizler her ayrı bir günü düşünmeyiniz. Aslında hepsi aynı zaman dilimi içerisinde küçük farklarla oluştuğu için
Cenab-ı Hak bunları günler olarak adlandırıyor. Nihayet arz hasıl oluyor. Şimdi arzdaki günlerde hangi hikmetler var? Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam o günleri bize nasıl anlatıyor ve o günlerde neler yaşanmış? Kısaca onlara değineceğiz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.